Unuttum ya. Bu kadar olur. Of. Yani mikrofon da şurada duruyor fotoğraf çekmekten. Neyse, sandalyeyi değiştirdim ama yani şimdi evdeki başka bir sandalyeyle yerini değiştirdim. Ya hale bak ya. Bu kaçıncı? Ya ya önümde duruyordu gerçekten. Neyse, ses nasıl? Çok yankılanıyor mu? Yoksa yayını kapatıp tekrar açacağım da o da iş ya. Aa, cevap yok. Kimse yok. Kimseye izin vermemişim galiba yayına girmeye, konuşmaya. Maç varmış bugün, o yüzden geç açtım. Cumartesi de dedim zaten. İnsanlar dışarıda, hava güzel. Maç var. Geç başlıyor olduk. Selamlar, üyelere de selamlar. Bundan sonra da bir tane üyelere yayın yapacağım. Oh, thank you. Maç şimdi mi başlıyor? Nasıl ya? Saat 8'deymiş maç. Öyle mi yani? Bilmiyorum, 8 bu saatte değildir ya. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet, Ramazan iftardan sonra köşemizle. Kaç oldu maç işte? Ve bugün söylediler saat 8.30'da 8'de maç var falan. Ne oldu ki? Hiç dediğim gibi haberim yok. What is my horoscope? My sun is Gemini and my ascendant is Virgo. Ay, Makedonya'ya da selamlar. Ha, iyi. Yani değilse. Şöyle yapamam, demo yayın falan yapamam gerçekten. Şeylere haksızlık olur. Ama hani katıl için şöyle söyleyeyim. Mesela ben bugün böyle yayın yapıyorum. Çok güzel şey taktım. Böyle. Böyle bir yayın yapıyorum. Ama mesela sonra bir başka yayın yapacağım ya ki haftaya bilgisayar alıyorum. Birkaç yeni teçhizat gelecek ortaya. Diğer yayınlarda daha hani samimi ortam var. Mesela ne yapacağım? Üstümü değişeceğim falan. Farklı, şimdi bir elbise giyeceğim. Mesela böyle düşünüyorum. Biraz daha farklı açılardan yapıyorum. Farklı metinler okuyorum. Burada mesela sadece masal ve mitoloji tutuyorum. Ee, Böyle yani bu tür farklılıklar var ve şeylere de açığım. Yani değişik deneme, alışveriş videoları falan, öyle şeyler de olacak. O şimdi rahat tight'la. Ya ben şeyim, aile kökenim Sivas. İstanbul doğumluyum ama annem babam Sivas yani. Kuşaklar boyunca. Ay, sohbeti de özlemişim ya. Bakayım. Evet. Şunu okuyayım. Yarım kaldı. Yeşiller giyindim. Yeşil şövalye diye. Kaç tane yeşil kıyafet bulacağım? Ya bence değil. Ama yurt dışına çok fazla oldu. Aa, I will read an English book too. King Arthur. Yani evet diyeyim o soruya. Hayatımda Erivan'ı görmedim ve merak etmiyorum. Hani bana deseler ki 20 ülke gezeceksin dünya içinde diye, o 20 ülkeye girmez mesela. 30 ülkeye de bilmiyorum, zor. Evet. Neyse, ben başlıyorum kitaba şekerim. Nerede kalmıştık? Bugün gayet de keyfim yerinde. Ya bugün tüm gruplara özel yayın yapıyorum. Rahatım. Şeyde dediğim gibi böyle bir yayın olacak. 50 ülke arasına bilmem girebilir, o da yakın olduğu için falan yani. Ben deniz olan ülkeleri seviyorum. Yani ne yapacağım, aynen. Evet.
Şimdi bu adam bizim Boğmaz şey yapmıştı. Ay burada şey gözüküyor, su şişesi var. Orayı kapatayım ben şeyle. Heh. Güzel gözükmek lazım tabii, değil mi? Ya bugün herkes olacak. Krallara ayrı video gelir. Evet. Yeşil şövalye bir akasya ağacından sarkan borazanı alarak 3 kere çaldı. İki genç kadın gelip onu zırhla donattı. Şövalyeye yeşil bir kalkan ve yeşil bir mızrak verdiler. Böylece dövüş başladı. Uzun bir süre boyunca. Önce at sırtında, sonra da ayakta şiddetle devam etti. Ta ki ikisi de büyük yaralar alana dek. En sonunda genç kadın gelip yanlarında dikildi. Efendim Yeşil Şövalye, bir mutfak hizmetçisiyle bu kadar uzun süre dövüştüğünüz için hiç mi utanç duymuyorsunuz? Ha tamam, şöyle ben biraz şey yaptım. En sonunda genç kadın gelip yanlarına dikildi. Efendim Yeşil Şövalye, bir mutfak hizmetlisiyle bu kadar uzun süre dövüştüğünüz için hiç mi utanç duymuyorsunuz? Sizden şövalye falan olmazmış. Bu küçük düşürücü sözler Yeşil Şövalye'nin gururuna dokundu haliyle. Öyle büyük bir darbe vurdu ki Boğmaz'ın kalkanı ikiye ayrıldı. Boğmaz bunu gördükten sonra şövalyenin miğferine onu diz çöktürtecek bir darbe indirdi. Üzerine atılarak onu yerde sürükledi. Yeşil Şövalye merhamet için haykırıp Boğmaz'a kendisini esir almasını söyledi. Genç hanım, hayatınızı bağışlamamı istemediği sürece söylediğiniz her şeye beyhude diye cevap verdi Boğmaz. Ardından sanki öldürecekmişçesine şövalyenin miğferini çıkardı. Ayıp sana hain mutfak yamağı, dedi genç kadın. Şövalyenin hayatını bağışlamanı asla istemeyeceğim. Çünkü hayatının tehlikede olmadığına eminim. Bir sözün beni kurtarabilecekken ölmeme izin verme diye haykırdı şövalye. Daha sonra Baumans'a dönüp hayatımı bağışla, ben de seni kardeşimin ölümü için affedeyim. Sonsuza dek hizmetine gireyim ve sana hizmet etmeleri için 30 şövalyemi emrine vereyim dedi. Şövalye Hazretleri, bunların hiçbiri umurumda değil dedi. Genç hanım, istemedikçe hayatınızı bağışlamam, dedi Boğmaz. Sonra sanki şövalyeyi öldürecekmişçesine öne doğru adım attı. Genç kadın, tamam pis düzenbaz, öldürme, eğer öldürürsen zaten bin pişman olursun, dedi. Boğmaz cevap verdi. Genç hanım, size hizmet etmek benim için bir zevktir. İsteğiniz üzere onun hayatını bağışlayacağım. Yeşil zırhlı şövalye, bu genç hanımın isteği üzerine sizi serbest bırakıyorum. Çünkü bana verdiği her görevi yerine getirmek boynumun borcudur. Ya bu kadını niye bu kadar dinliyor? Şey yapıyordu yani. Evet, biraz da böyle oturalım. Sığabilecek miyim bakayım? Evet. Yeşil şövalye diz çöküp kılıcıyla saygılarını sundu. Genç kadın, aldığın yaralar ve kardeşinin ölümü için üzgünüm. Gel gelelim, ikinize de ihtiyacım var. Çünkü ormanı geçme konusunda büyük endişelerim var, dedi. Hiç korkmayın, dedi Yeşil Şövalye. Zira bugün benim evimde kalacaksınız. Yarın ise size ormanı geçebileceğiniz yolu göstereceğim. Böylece Yeşil Şövalye ile birlikte gittiler. Ne var ki genç kız Boğmaz'a karşı olan tavrını değiştirmedi ve onu her zamankinden daha fazla azarladı. Ta ki Yeşil Şövalye Boğmaz'ın mızrak tutan en asil şövalye olduğunu ve bir gün büyük bir kralın soyundan geldiğini öğreneceğini söyleyip kadına çıkışana dek. Yeşil Şövalye emrindeki 30 şövalyeyi çağırıp onlara bundan böyle Boğmaz'a hizmet etmelerini, onu ihanetten korumalarını ve ihtiyaç duyduğunda onun emirlerine uymak için hazır olmalarını söyledi. Böylece birbirlerine veda ettiler. Boğmaz ile genç kadın ise tekrardan yola koyuldu. Sir Boğmaz benzer bir şekilde üçüncü kardeş olan Kızıl Şövalye'yi de alt etti. Kızıl Şövalye de merhamet dileyip
60 şövalyesini Beaumont'un hizmetine sunmayı teklif etti. Beaumont ise genç hanımın isteği üzerine şövalyenin hayatını bağışladı. Aynı karşılaştırma lacivert şövalye Pörsant'la da gerçekleşti. Vay canına, ben yeşil giyindim o kadar. Yeşil şövalye falan var diye. Ama her renkten şövalye varmış meğerse. Bu kez genç kadın Beaumont'un dövüşmekten vazgeçmesini istedi. Efendim, kim olduğunuzu ve hangi soydan geldiğinizi merak ediyorum. Cesurca konuşup cesurca hareket ediyorsunuz. Bu yüzden hala şansınız varken ayrılmanızı, kendinizi kurtarmanızı istiyorum. Zira hem siz hem de atınız büyük badireler atlattınız. Ayrıca korkuyorum ki çok geciktik çünkü kuşatılmış kale buradan 7 mil uzaklıkta. Bu hariç tüm tehlikeler ise arkamızda kaldı. Ciddi şekilde yaralanmanızdan korkuyorum. Üstelik bu lacivert şövalye Sir Persant, Lady'mi tutsak eden şövalyenin yanında bir hiç sayılır dedi. Tüm bunlara rağmen Sir Beaumont kadının sözlerine kulak asmayacaktı. Öğleden sonra 2 saatte onu alt edeceğini ve kaleye gün içinde varacaklarına dair söz verdi. Siz nasıl bir adamsınız diye sordu genç kadın büyük bir hayretle. Beaumont'a bakıyordu. Hiçbir kadın bir şövalyeye benim size davrandığım kadar kötü ve rezil bir şekilde davranmamıştır. Oysa siz her zaman bana karşı nazik ve saygılı oldunuz. Asil kandan da gelse hiç kimse böyle bir davranış sergilemez. Genç hanım, sözleriniz yalnızca daha sert vurmama yol açıyor. Her ne kadar Kral Arthur'un mutfağında yiyip içmiş olsam da belki de istediğim herhangi bir yerde de en az o kadar yiyip içebilirdim. Tüm bu yaptıklarım ise dostlarıma kendimi kanıtlamak içindi sevgili hanımım. Bir beyefendi olayım ya da olmayayım, size bir beyefendi gibi hizmet ettim ve bakarsanız birbirinizden ayrılmadan önce size daha çok hizmet edebilirim dedi. Ve cevap verdi bu. Edebilirim diye cevap verdi bu olmaz. Ah nazik Beaumont, size söylediğim ve yaptığım her şey için beni affedin dedi kadın. Sizi tüm kalbimle affediyorum. Artık bana karşı güzel sözler sarf etmekten hoşnut olduğunuza göre bilin ki ben de sözlerinizi memnuniyetle dinliyorum. Bu yüzden o şövalyeyle karşılaşacak kadar güçlü hisseden biri varsa o da benim. Evet, şimdi bunların şeyleri aşka mı dönüşür bilmiyorum tabii hizmetçiyle. Devam edelim. Böylece Beaumont lacivert şövalye Sir Persant'ı da alt edip 100 şövalyeyi emri altına aldı. Ertesi sabah genç kadın Beaumont'u kaleye Kızıl Toprakların Kızıl Şövalyesi'nin hanımı tutsak ettiği yere götürüyordu. Gidecekleri yere duran Sir Persant, "Tanrı sizinle olsun" diye bağırdı. "O adam yaşayan en tehlikeli şövalyedir çünkü 7 insan gücündedir. Dünyadaki en güzel kadınlardan biri olan o hanıma büyük yanlışlar yaptı. Sanıyorum ki bu genç kadın da onun kız kardeşi. Kız kardeşi. İsminiz Linet değil mi? Linet mi? Şarkıcı vardı bizde Linet." Genç kadın cevap verdi. "Evet efendim, hanımım yani kız kardeşimin adı ise Dam. Dam Lyonnais'tir." Yani Notre Dame falan gibi bir ünvan. Dam Lyonnais'tir. Bunun üzerine Sir Persant Kızıl Şövalye 2 yıllık kuşatmanın ardından bitkin düştü. Birçok kez kaleye girmeyi deneyebilirdi. Ancak Sir Lancelot du Lac, Sir Tristram'ın ya da Sir Gawain'in gelip kendisiyle dövüşeceğini umdu dedi. "Lordum lacivert şövalye, Sir Persant sizden bu beyefendiyi Kızıl Şövalye ile mücadeleye girişmeden önce şövalye ilan etmenizi istiyorum" dedi genç kadın. "Seve seve yaparım" diye cevap verdi Sir Persant. "Eğer benim gibi sıradan bir insandan şövalyelik nişanı almak onu da memnun edecekse Beaumont cevap verdi. "Efendim, iyi niyetiniz için teşekkür ediyorum. Fakat bu vazifenin daha en başında şövalyelik nişanını bana Sir Lancelot bahşetti. Ben Orkney'li Sir Gareth, Sir Gawain ise kardeşimdir. Gel gelelim. Ne o ne de annemin erkek kardeşi Kral Arthur bunu bilir. Bu yüzden bu sırrı saklamanızı istiyorum." O sıralarda Kral Arthur tarafından gönderilen bir şövalyenin kendisini kurtarmaya geldiği haberi
bir cüce tarafından kuşatma altında bulunan Lady'ye iletilmişti. Lady Beaumont'un tüm yaptıklarını ve önüne çıkanları bir nasıl alt ettiğini öğrenince cüceye fırında pişmiş geyik eti, etine dolgun tavuklar, 2 gümüş sürahide şarap ve bir altın kupa götürüp tüm bunları yakındaki keşiş kulübesinde yaşayan keşişe bırakmasını söyledi. Cüce bu işi halletti. Lady daha sonra kız kardeşini ve Sir Bourman's'ı karşılamaya gitmesi için yine cüceyi gönderdi. Cüce onlara keşişin hücresinde yiyip içmelerini ve dinlenmelerini söyledi. Onlar da öyle yaptılar. Kuşatılmış kaleye yaklaşınca Sir Bourmans topuklarında mahmuzları, ellerinde kılıçları bulunan tam 40 şövalye gördü. Hepsi çimenlikten yükselen uzun ağaçlara asılmıştı. Efendim, bu şövalyeler buraya kız kardeşim Dame Lyonnes'i kurtarmak için geldiler, dedi genç kadın. Eğer kızıl toprakların kızıl şövalyesini alt edemezseniz siz de oraya asılacaksınız. Evet. Gerçekten de Kral Arthur'un şövalyelerinin hiçbirinin bu kızıl toprakların kızıl şövalyesiyle başa çıkamamış olması bir mucize, diye cevapladı Boğmaz. Etrafı yüksek duvarlar ve derin hendeklerle çevrili kaleye doğru yola koyuldular. En sonunda büyük bir çınar ağacına geldiler. Bu ağaçta bir borazan asılıydı. Kızıl şövalye ile dövüşmeyi arzulayan kişi bu borazanı şiddetle üflemeliydi. Boğmaz borazanı almak için yeltendiğinde Linet araya girdi. Efendim, size yalvarıyorum, tam öğle vakti gelmeden bu borazanı çalmayın. Çünkü öğleden önceki 3 saat boyunca Kızıl Şövalye gücünün doruklarında oluyor ve 7 insan kuvvetine ulaşıyor. Fakat öğle vakti geldiğinde sıradan bir adama dönüşüyor. Ah, böyle sözler söylediğiniz için utanmalısınız, dedi hanım. Şövalye her ne durumdaysa onunla ya o durumdayken savaşacağım ya da savaşmayacağım, dedi Boğmaz. Borazanı alıp öyle bir öttürdü ki ses tüm kale içinde yankılandı. Kızıl Şövalye de zırhını kuşanıp Boğmaz'ın dikildiği noktaya geldi. Böylece dövüş başladı, hem de ne dövüş. Boğmaz öğle vaktine kadar dayanmak için çok çaba sarf etti ki o andan itibaren Kızıl Şövalye'nin gücü tükenmeye başladı. Bir ara soluklandılar, sonra tekrar başladılar. En sonunda Kızıl Şövalye mecburen Sir Boğmaz'a teslim oldu. Kaledeki tüm efendiler ve baronlar kazanana saygılarını sunmaya gelerek Kızıl Şövalye'nin hayatının bağışlanması karşılığında Boğmaz'ın hizmetine girmek için yalvardılar. Bu istekleri gerçekleşti. Linet ise şövalyenin yaralarını sarıp merhem sürdü. Aynı şeyi Sir Boğmaz için de yaptı. Sonrasında Kızıl Şövalye Kral Arthur'un sarayına gönderildi. Orada Sir Boğmaz'ın yaptıklarını anlattı. Kral Arthur ve şövalyeleri hayrete düştüler. Sir Boğmaz dövüşten önce Dehşet Kalesi'nin penceresine bakmış. Lady Lyonnes'in yüzünü görmüş. Gördüğü yüzün dünyadaki en güzel yüz olduğunu düşünmüştü. Kızıl Şövalye'yi bertaraf ettikten sonra hızla kaleye girdi. Boğmaz, Lady Lyonnes tarafından karşılandıktan sonra ona tüm benliğiyle aşık olduğunu söyledi. Kadın Boğmaz'ı reddetmedi, fakat bir süreliğine onu oyaladı. Sonrasında kral Lady ile Boğmaz'a yani Sir Garret'e mektuplar yollayıp saraya gelmelerini iletti. Sir Garret tavsiyesiyle Lady Lyonnes kraldan bir turnuva düzenlemesine izin vermesini istedi. Bu turnuvada en iyi olduğunu kanıtlayacak şövalye, eğer evli değilse Lady ile evlenecek ve tüm toprakların sahibi olacaktı. Gel gelelim, eğer şövalye evliyse bu sefer ona bembeyaz bir akdoğan, eşine ise kıymetli taşlarla bezeli altın bir taç verilecekti. Evet. Ay, bu kazandı da ne olacak? Nereye varacak bu işin sonu ya? Ben anlamadım gitti burada. Burada birazcık şaşırdım açıkçası.
Evet, devam ediyorum. Böylece Lady Lyonesse Sir Garret'ın tavsiyesine uydu. Kral Arthur'a Sir Garret'ın nerede olduğunu söylemeyeceğini, ancak eğer bir turnuva düzenlerlerse Sir Garret'ın turnuvaya katılmak için kesinlikle geleceğini söyledi. Çok iyi düşünmüşsünüz, dedi Arthur. Ardından Lady Lyonesse Dehşet Kalesi'ne dönüp tüm şövalyelerini etrafında toplayarak neler yaptığını anlattı. Turnuvada dövüşmek için nasıl hazırlanmaları gerektiğinden bahsetti. Sonra ise hemen kaleyi hazır hale getirmeye başladı. İskoçya, Galler ve Cornwall gibi en ırak topraklardan gelecek bir dolu şövalyenin yanı sıra Arthur'la birlikte gelecek kralları, dükleri, kontları, baronları en uygun şekilde ağırlamak için neler yapılabileceğini düşündü. Ayrıca kraliçe Guinevere ve Sir Garret'ın annesi Orkney kraliçesinin de orada bulunmasını bekliyordu. Bununla birlikte Sir Garret, Lady Lyonesse ve kaledeki şövalyelerden gerçek kimliğini açıklamamalarını rica etti. Onlar da bunu kabul ettiler. Ay, niye kimlikler açıklanmıyor falan, ben şey oldum, şiştim. Sonra Lady Lyonesse şunları söyledi. Sir Garret, size yüzüğümü ödünç veriyorum. Fakat bana olan sevginiz adına bu turnuva bitince bana geri vermeniz için yalvarıyorum. Çünkü o olmadan güzelliğim eksik kalır. Bu yüzük diğer yüzüklere benzemez. Yeşilden kırmızıya, maviden beyaza dönüşür. Ay, yeşildi. Üstelik bunu taşıyan kişi ne kadar yara alırsa alsın kan kaybetmez. Lady, bu yüzük gerçekten de çok işime yarayacak. Onun yardımıyla benimle karşılaşacak hiç kimseden korkum olmayacak, diye cevap verdi Sir Garret. Ay. Lady Lyones'in erkek kardeşi Sir Gringamor da ona bir doğru at, güçlü bir zırh ve bir zamanlar babasına ait olan keskin bir kılıç verdi. Ağustos ayının 15. sabahında göğe kabul ziyafeti verildiğinde kral tüm uşaklarına borazanları şiddetle öttürmelerini emretti. Böylece her şövalye turnuvaya katılması gerektiğini anlayacaktı. Ellerindeki kalkanlar ve üstlerini kaplayan parlak metal zırhlarla tüm bu şövalyelerin toplandıklarını görenler muhteşem bir manzaraya tanık oldular. Uşaklar hangi şövalyenin galip geldiğini, hangilerinin yenildiğini not ettiler. Ay, ben biraz şey oldum ya, şiştim, sıkıldım. Bakayım kaç sayfa daha kaldı. Ay, daha çok var ya. Aa, sıkıldım biliyor musunuz okurken. Ben bunu bir ara okuyayım da şey mi yapsam acaba? Anlatayım. Şiştim ya, böyle şey gelmedi, sürükleyici gelmedi. Çok uzadı. Bir türlü sonuca bağlanmıyor. Evet, şey var yani, katıl var. Ya, konuya girmedi. Yani daha doğrusu girdi, tamam, şey oldu. Ne olacak? Daha kaç sayfa var? Ve şey olmadı. Ben burada bırakayım, ben bunu tamamlarım. Sıkıldım, gerçekten sıkıldım yani. Böyle o onu yapıyor, kimliğini gizliyor falan. O olmadı, o, of, şiştim. O yüzden bırakıyorum, azıcık şey yapayım. Siz de sıkıldınız, gittiniz. Yani arkada su şişeleri gözükmesin. Evet, ben katıldan biraz bahsedeyim. Birazdan orada zaten yayın açacağım. Masal gecesini ben genelde cumartesi, çarşamba yapıyorum ama bir gün değişebiliyor. Yani bazen salı, cuma falan da olabiliyor. Ya da bazen de şey oluyor. e, Mesela pazar günü yaptım geçen hafta. Fena olmadı. Evet, ben şeye geçeceğim buradan, böyle katıla geçiyorum. Birazcık o yüzden sohbet edeyim. Bak, şey oldu yani, ben sıkıldım ya. Ben sıkıldım okurken. Çenem ağrıdı resmen. Kasıldım. Yani. Çok mu aşağıda kaldı dedim. Evet. Yok,
Yok, daha hala mesela burun damlası damlatıyorum. Yoksa ne oluyor? Buram bir garip oluyor. Nefesim daralıyor. Ya katıldı dediğim gibi, mesela ben şimdi şey yapıyorum. Her zaman aynı kostümle falan olmuyorum. Ayakkabılar giyiyorum. Kıyafet giyiyorum. Farklı şeyler okuyorum. Bazen ona göre soru cevaplandırıyorum. Ee, Deneme şeyleri falan olmuş oluyor. Açılar daha farklı oluyor. Böyle biraz daha hareketli. Daha istediğim şekilde tam oturmadı katıl. Yani daha oturacak. Sanırım o da önümüzdeki hafta daha güzel oturur, ama yani ben bugün mesela modumdayım. Bugün güzel bir yayın olur diye düşünüyorum. Ee, Ve şöyle söyleyeyim. Yani mesela videoların da, bazı canlı yayınların falan, bazı videoların zaten son kullanım tarihi gibi şey yaptım. 2 ay falan sonra. Yani çünkü bir kere üye olan kişi 3 aylık 4 aylık videoları izlemesi haksızlık oluyor. Seneler, yani aylar boyunca insanlar ona şey yapmışlar. O videolara, orada bir emek var. Öyle de bir durum var, söyleyeyim yani. Evet, herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Ya evet, 2 ay şey koydum. Yani ben gizliye alacağım. Ben istersem eğer bunu izlemiş üyeler varsa, bu videonu bana izleyebilir miyim tekrar? Onlara izin var, ama videoyu bilenler, o kişiler için. Yok, başka düşündüğüm bir konsept var. Bunu yapacağım. Hatta o yüzden şey de bekliyorum. Önümüzdeki haftadan sonra mı olur, birkaç işte ekipman. Biraz ASMR yapmayı düşünüyorum açıkçası. ASMR. Yani böyle biraz denemeler düşünüyorum. İlginç de olabilir. Çünkü Türkiye'de pek de iyi örneği yok. Biraz daha bunu sanat gibi yaparım. Ya işte şey oldu, mikrofonda alınca bağırmam gerekti. Şöyle diyeyim: A harfi, S harfi, M harfi, R harfi. Bunu yazın. Yani o nedir bilmiyorum. Mukbang. Onu bilmiyorum. Ya işte şey yapacağım. Bak mesela bugün mikrofonu unuttum ya, bağıra bağıra okumam gerekti. Başımı şey yapıyor yani, yol. Ya mesela şöyle diyeyim. Burada belki kısa versiyonu olacak, uzunluk katıldı olacak. Yani burada fragman gibi olur, daha sonrası katıldı olur gibi. Yatak odası okumaları. Şöyle bir şey var. YouTube'un ya da işte böyle alanlardaki sakıncası da olabilir. Ben bir şey okurum ve şey yapabilir orada. Hmm, Yani yasak gelir. O olur, bu olur. Böyle işte, ama fragman dediğim gibi kısa. O nedir bilmiyorum. Yemek yemeli yapmam ya. O yemek yeme, o yemek yeme yapmam yani. En fazla bir şey içerim. Aa, teşekkür ederim. Süper chat içinde. Yeşil. İşte dediğim gibi, yani yine daha çok YouTube olur. Çok dağılmak istemiyorum. Ya Patreon yapayım dedim ama ya burada rahatım ben. Şu an rahat okuyordum da şey yapmam gerekti. Evet efendim, neyse. Ben şey yapıyorum. Ayrılayım. Katıla geçeceğim. Daha hazırlanacağım falan. Ekstra. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi nedir? İyi hafta sonları diliyorum. Görüşürüz.